Şeytani kurgularla bunları izah etme, boş boş izah etme bir modası türedi. Gizem bilimcilik oynayarak sapsaman, şapşeker, hızır hınzır karıştırıyorsun. Başka bir şey yok. Cismani akıl, kalbi akıl, ruhi akıl, külli akıl. Ama bu akılla ruh beraber gitmezse sigortalar atar. Yoksa bu insanlar yanlarındaki kötü enerjiyi size şeytani o enerji olarak aktarabilirler. Maalesef Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi kitap yüklü eşekten başka bir şeye gidemiyorsunuz. Çok biliyor ayağıyla her gün bir kitabı özetleyebilirsiniz. Şeytan değişik kurgularla, sınırsız kurgularla da size yaptırmaya başlarsa geçmiş olsun. İşte reenkarnasyoncu kafa, tenasühçü kafa böyle olur. Onun ayetteki sırrı onlar Allah'ın kudretiyle yürürler. Selamlar, sevgiler değerli kardeşlerime. Hakan Yılmaz Çebi Hazır Kıta Akademi sayfasına gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz pek çok konuda stratejik araştırmalar dahil uluslararası kitaplarımıza değindiğimiz konulara bazen gündem gereği de değiniyoruz. Ukrayna Savaşı, deprem mevzuları dahil olmak üzere. İşte televizyonlar, Instagram'lar bu konularda sürekli olarak sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz ki bu yıllara dayanan bir akım oldu. Hazır Kıta Akademi olarak. Fakat tabii bu deneyimler içerisinde yani bu sohbetler içerisinde bize münhasır yani şahsına münhasır bir alan olarak en çok istediğiniz gündemi geçmeyen ve benim de sık sık gündeme getirdiğim parapsikolojik güvenlik, parapsikolojik saldırılara karşı güvenlik konularına gördüğüm kadarıyla çok yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Bana göre de 21. yüzyılın mesleği bir ilim alanı bu. Naçizane bir Türk halk bilimi uzmanı olarak yani Hacettepe Üniversitesi'nde daha çok kültürel olarak yetiştirilmemize rağmen memoratlar dediğimiz olağanüstü olaylar dediğimiz kısmı halk bilimcilerin yurt dışında en çok ilgi çeken ve araştırılan kısmı. Ve bunlara dikkat ettiğimizde çok az üniversitede kürsüsü var. Ama yurt dışında özellikle büyük üniversitelerde veya stratejik araştırmalar merkezi tarafından veya istihbaratın özel birimleri tarafından çok dikkate alınan ve aslında el altından yetenekli medyum avına çıkıldığı bir alan bu alan. Yıllar evvel de söylemiştim televizyon programlarında. Pek çok örgüt, cemaat, tarikat altında medyum yetiştiriyor. Ve bunlar da dış istihbarat teşkilatları tarafından izleniyor. Hatta söylemiştim, FETÖ'nün bile gizli medyum okulları var. Onlarla görüşmüştüm. Özel bir takım gizli bilgiler, belgeler vermişti. Zaten yıllardır takipteler. CIA adına, dış istihbarat adına medyum okulları, gizli çiftlik evlerde veya bir takım cemaat ve tarikatların içerisine veya askeri teşkilatlar içerisine hücre evler şeklinde bu yetenekli insanları bir takım testlerden geçirerek bilgi alma yoluna gidiyorlar. Zaman zaman biz de istihbarat teşkilatlarının bazı elemanlarıyla, unsurlarıyla açık veya kapalı bir araya geliyoruz. Fakat buradaki en önemli olay şu, bu teşkilatlar adına hareket eden insanların kalitesi. Çünkü neticede her şey, devlet dahi mahluk olduğu için, yani tasavvuf terimiyle masiva olduğu için, yaratılmış olduğu için gelen gider ama kalıcı olan kalitedir. Haliyle bu işlere girecek olan insanın da her meslekteki gibi kalitesinin yüksek olması lazım. O yüzden Metafizik İstihbarat kitabımız yıllardır, yani 2006'lı 8'li yıllarda bildiğim kadarıyla ilk baskısını yaptık. Yani yıllar oldu. Siyah bir kitaptı. Metafizik İstihbarat diye. Hatta yayın evinin anlaması zordu ama yani bizim o dönemlerdeki rüzgarımız
bir 10 sene sonra, 20 sene sonra anlaşılabilir olduğumuza kanaat getirince, bir de yüz yüze diyaloglar kurunca, konuları anlatırken ikna metodolojisini kullanınca yayın evleri bile anlamadığı mevzulara bu konuya girdikten sonra fevkindelikleri oluştu ve ne kadar büyük iş yaptıklarının farkına vardılar. Hatta o zamanlarda ben şöyle bir benzetme yaptım. Size öyle dosyalar getiriyorum ki dedim. Taksim'de trafik ışıkları gibi olacak. Nasıl Hakan Hocam dedi. Öyle konular olacak ki dedim. 10 sene, 20 sene sonra sizler bu konuları Taksim'deki nasıl her yerden trafik akar da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta, sarı ışıkta durmak zorunda kalırsanız yani trafikteki araç gibi bu konuların karşısında esas duruşta durduğunuz, beklemeye aldığınız konular olacak. Çünkü bütün alem bu konulara akacak demiştim. Ve o günden sonra bir 10 sene sonra bizim kitaplarımızdaki bu konulara bütün gündem akmaya başladı. Çünkü bunu 20 sene sonra önce gördük. Nasıl Taksim'de 3 yol ağzı, 4 yol ağzında bir trafik ışığı varsa bu konular da Türkiye'nin ve dünyanın gündemi konular olacak ve oralardan geçmek zorunda kalacaksınız. Bu konulardan ve gündemden. Dikkat edin, bizi yıllardır izleyenler, Hazır Kıtayı Akademi'yi izleyenler, kitaplar üzerinden, videolar üzerinden, televizyon programları üzerinden hep şunu yazıyorsunuz kutulara da. Bizleri bu konularda 20 sene evvel Hakan Yılmaz Çebi bilgilendirmişti. Ve ben onlara da örnek vermiştim. Bir kaldırım taşı kalktığında ucunun Tel Aviv'e kadar gittiğini görebilmeniz lazım. Şimdi bugünkü konularımızdan bir tanesi de en önemli konulardan da bunları parça parça çekeceğim. Çünkü Türk sosyo-kültürel yapısı sosyal olarak kabul edilmiş tecrübelerle bir takım iletişim biçimleri vardır. Bir halk bilimi uzmanlık alanı olarak giriyorum buna. Ama tabii ki tecrübelerimi öne alarak anlatacağım. Yoksa bir akademik bilgi olarak değil. Çünkü bu çalışmaları bir insanın yaşayarak anlatması, her zaman onu söylüyorum, daha içten ve samimi oluyor. Yoksa kitaplardan, yani biz bunları eski kaynaklara göre nakli ilimler deriz. Nakledile bir tarz var. Evet. Ama bunun en güzeli hem nakledilmiş ilimlerle hem tecrübe edilmiş ilimlerin bir arada olması. Yani siz teori pratiği yeniyor kelimesiyle anlatılmak istenen tersi pratik teori yeniyor. Yani siz takım elbise, kumaş biçe takım elbise yapmayı öğrendiniz. İzleye değil sadece. Yemeği izleye değil, yapa öğrenirsiniz. Yağda elinizi yaka, tuzu fazla kaçıra. O yüzden anlatımlarımda dikkat ederseniz, özellikle birilerinde bazen işine gelmiyor. Tek tük çıkar bu. İşte şahsi anlatıyor. Asıl batıda ve doğudaki asıl değerli olan nakli ilimlerden çıkıp tecrübelerinizle bir şeyi anlatmaktır. Bunların derdi aslında bu tecrübelerden daha inandırıcı olduğunuz için bunların verilmesini istememek. Yani burada bu tarz yorumlar yaparlarken şunu istiyorlar. Çünkü o tecrübe, o inanmışlık, o yaşamış insana daha çok geçiyor. Hem de insanın hastalıklarından ahir zamanda, danışanlarımda da en çok bunu gördüğüm bir şey metafizik bakımlarda. Ahir zamanın en büyük hastalığından birisi habais. Habislikler, kıskançlıklar. Kendisi yapamayınca bir şeyi engel olmak. Bir kişinin kendini övmesiyle bir kişinin bildiğini, yaşadığını anlatması ayrı şeydir. O yüzden bu metodolojide de daha çok yaşadığımızı öne koyacağım. Bunların metodolojileri, deneyimleri, değerlemeleri burada var. Ama her zaman söylüyorum ya, en çok da size geçen o. Ya hocam, bu kadar okudun, yazdın, derledin, süzdün, ne sunuyorsun bize? Bir süzme yoğurt gibi, bir süzme bal gibi. Değil mi? Önemli olan bu. Bu tekniği aktarabilmek. Sen ne yaşadın? Yani adam terziliği anlatıyor ama hep ustasının kestiğini, biçtiğini. Sen ne yaptın? Ne stil koydun? Nasıl bir modelist oldun? Nasıl bir tarz getirdin? Nasıl bir kumaş türü buldun? Uzak Doğu savunma sporlarında da yok mudur? Usta üstadını geçtiği zaman sif olur, siji olur. Stil kurar, stil geliştirir.
Yoksa bu kadar tür ortaya çıkarma ve insan her zaman daha müsbet manada daha demeye uygundur. Hatta Mevlana ile Şems arasında geçen muhabbetin özü gibi. Yani orada bir deneme muhabbetiyle şöyle rivayet edilir. Değişik tezahürleri vardır da benim aklımda kalan mesajın da en güzel kısmı budur bence. Orada Şems Mevlana'yı tartıyor. Diyor ki Beyazıt Bestami bir veli olarak miraca çıktığında, manevi bir miraca çıktığında, tabi Resulullah gibi bedeni ve ruhi değil, hal miracına çıktığında, velilerin hal miraçları vardır Cenab-ı Allah lütfederse. Bu hal miracında aşkından kendine geçiyor ve bayılıyor. Tabi bildiğimiz bir şeydir. Tasavvufta da öyledir, normal hayatta da öyledir. Aşık kişi maşukunun, yani aşık olduğunun karşısında kendinden geçen insandır. Değil mi? Aşkını o kadar yoğun yaşıyor ki ve kendinden geçiyor, taşıyor. Peki Cenab-ı Resulullah diyor, bedeni ve ruhi Allah en yüksek miracı ona nasip etti. Şahit tuttu kudretine. Yani kıyamet daha kopmadan ezel ve ebed alemlerine çıktı. Ama bildiğimiz kadarıyla aktardıklarıyla diyor kendinden geçmedi. O kadar nimetler karşısında bile kendinden geçmedi. Yani acaba edeple soruyor ve tartıyor. Bunlar tartma gereği bir cilvedir. Edeple yapıldığı zaman çok hayra vesiledir. Diyor ki acaba daha mı Beyazıt Bestami aşık? Resulullah niye bayılıp düşmedi? Ve çok güzel cevabını alıyor. Bizim adımıza da düşünmemiz gereken bir cevap. Bu kısmını açmaya çalışıyorum algılarda. Diyor ki Resulullah'ın gönlü bir vadi gibiydi. Doymak bilmiyordu, aldığına daha diyordu. Daha. Çünkü Cenab-ı Allah sonsuz kudretini biliyordu. Ve o gönül o kadar geniş yaratılmıştı ki aşktan, aşk denizinden, ummanından sürekli doluyordu. Ama Beyazıt'ın yüreği bir bardak kadardı. Haliyle bir sürahiden boşaltında taşmaya başladı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek aşıklarının sırlara erdikçe de Cenab-ı Allah kudret, kuvvet verdikçe de onlar taşmazlar, edeple hazmederler ve daha derler. Taşanlar yok mudur? Vardır tabi. Taşanların bir kısmı meczup olur, cezbede kalır. Gittiği yerle dünya arasında gelgitleri olur. Kimilerine deli derler bilmeden. Kimileri birazcık daha kendini belli eder. Söylemleri, halleri daha içseldir. Ona da meczup derler. Cezbede kalmış. Ama öyle kulları da vardır ki hayatın içinde hakla beraberdir. O cezbeyi de, manevi ruhaniyeti de, verilen sırları da çok güzel yaşarlar. Hazmederler. Haliyle havlu atıp da aklı, kalbi ilimle, akli ilimi bir yerde kesintiye uğratmazlar. İşte bunlar da alemin pehlivanlarıdır. Yani yıkılmayan, o gücü, o sırrı erdikçe Cenab-ı Allah'ın izniyle taşıyabilenlerden. Allah onlardan eylesin. Şimdi bu şekilde, yani psikolojik olarak, parapsikolojik olarak bu şekilde yapılan derlemelerden birkaç tane başlık yapacağız ve gün gün bu başlıklarla Instagram çekimlerimizde olduğu gibi konuyu aşağı gideceğiz. Yeni konular, yeni derlemeler, yeni deneyimlerle inşallah. Gönlümüze ne gelirse. Burada bir gönül sofrası, burada bir hazır kıtaya, akademiye münhasır, şahsına münhasır bir sofra kurduk. Ne diyorduk programlarda? Hep düşünen insanlar çağına hoş geldiniz. Bakın burada Kur'an-ı Kerim'in mealleri var. Burada yıllar evvel yine mübarek Ramazan ayağına tevafuk eden aylarda meal okuyarak, notlar alarak, başlıklar çıkarak, kalbi ve nakli ilimlerle giderek aktarabileceklerimizi, söyleyebileceklerimizi not almışız. Çünkü niye? Cenab-ı Allah'ın bir Kızılderili atasözünü hep veririm ya, bilgi mazidir, hikmet istikbal. Yani siz bunlarla iştigal ettikçe, Cenab-ı Allah'a mesainizi ayarladıkça, dünyavi ihtiraslardan, havisliklerden çekilip
Cenab-ı Mevla ile bir mesai tanzimi yapmış olduğunuzda Cenab-ı Allah oraya bir teşriki mesai diyorlar ama ben o cümleyi teşrifi mesai olarak değiştiriyorum. Şereflendiriyor. Yani teşrifi mesai, mesainin şereflendirilmesi oluyor ve kalbinize ve gönlünüze inşallah mülhime melekleriyle, tabii ki Kur'an şirazesinde olmak üzere bir takım ilhamlar, mülhimeler açılıyor. O yüzden Kur'an sürekli kendini yeniliyor. Çünkü kulun gönlüne göre sürekli şerhler açılıyor, açıklamalar yapılıyor. Allah'ın zamana geldiği, zamanınla birlikte, teknolojiyle birlikte bu siber alanı, manyetik alanı, elektronik alanda çözmemizle birlikte fizik alanla metafizik alanında örtüşmesiyle birlikte Cenab-ı Allah'ın hikmeti, sırrı, yaratılış sırları, varlığı daha hikmetli bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani o Kızılderili sözünün arkasında olan peygamber sözüdür o, belli ama atalar sözü olarak kaynamış. Ne diyor? Bilgi mazidir, hikmet ise istikbal. Hep biz her zaman ne diyoruz? Bilgi Cenab-ı Allah'ın. İyi ve kötü. Her türlü bilgiyi yapabilirsiniz. Yin ve yang. Zehir ve panzehir. Bir yerde köpekleri araştırmak için de bombayı kullanıyorsunuz. Bir yanda insanı öldürmek için de. Bir yanda ekmek bıçağıyla en güzel yemekleri yapmak için kullanıyorsunuz. Bir yanda katliamlarda. Yani Cenab-ı Allah'ın cemal, güzellik ve celal, haşmet sıfatlarıyla, kızgınlık sıfatlarıyla. Bu iki nur yeryüzünde tezahür ediyor ve iyiler de kötüler de Allah'ın bu yaratma sıfatlarından faydalanarak ancak bunları icra edebiliyor. Çünkü o ne diyor? Ol der, oluverir. Kudret onda. Vücudunuzda kan dolaşımınız az bir sekteye uğradığında ne oluyor? Ya felç oluyorsunuz ya da ölüp gidiyorsunuz. Hani hükmünüz? Hani paranız? Hani gücünüz? Hani kudretiniz? Ölmeyeceğim deyip organ nakli yapanlar sonlarını ahir zamanda da o güçlü ailelerinin kan aldıran, kan verdiren, organ nakli yaptıran sonlarını gördük. Ölüm her şeye, herkese en güzel nasihattir deniyor Kur'an-ı Kerim'de hadis-i müddetli olan şeytani laninin dışında peygamberler dahi ceset aleminde yeryüzünü terk ettiler. Cenab-ı Allah'ın o uçsuz ummanda berzah denilen aleminde bekliyorlar. Ancak bu arada tasarrufa açık ruhlar var. Tasarrufa açık. Biz Cenab-ı Mevla'nın aktardığı ilahi kitapları iyi anlayarak, ki idrak sahibi Cenab-ı Mevla'dır ve sevdiği kula ben diyor idrak veririm. Her kuluna da vermez. Yani iyi algılayabilme ve anlama kabiliyeti. Bunu her kuluma vermem diyor Cenab-ı Allah. Çünkü ben el-mudrikim, idraklar sahibiyim. Ancak sevdiğim kula veririm. İdrakı tıkanmış insanlar kurgu üstüne kurgu, yaratılış dahil olmak üzere veya reenkarnasyonundan başka şeylere kadar kaçış psikolojileri içerisinde tenazuh ayaklarıyla, yok işte bitkiye geçiyorum, oradan işte hayvana geçiyorum, hayvandan tekrar insana geçmiş yaşamda böyle hikaye, yalan dolan işlerini geç. Cenab-ı Allah 2 ölüm 2 doğumdan bahsediyor. 1, annene kaldığına geliyorsun, doğuyorsun. 2, ölüyorsun. Ondan sonra mahşerde diriliyorsun. Ondan sonra da bir daha orada toplu kabz ediliyor. Korkudan Cenab-ı Allah kudretini göstermek için. Ondan sonra da kiminiz cennete, kiminiz nedir o? Cehenneme, ince bir hesap var. Bugün nüfuzlu bir yere gittiğinizde bile yani orada VIP karşılamalar var veya işte gücünüze göre işte hakir görüldüğünüz yerler var, otobüs bileti alamadığınız yerler var, kıyıda köşede oturduğunuz yerler var. Değil mi? Bir insan bile ne sistem kurmuş? Bir kişinin nasıl karşılanacağıyla ilgili
Nasıl bir sistem kurulmuş? Nerede ağırlanacak? Kırmızı halılar, işte kral daireleri, VIP'de beklerken içecekler, sular, muhabbetler, işte seçkin insanların bir arada muhabbet. Bir de ezik, korkak, birbirinden kaçan insanların olduğu organizasyonlar. Dünya hayatına baktığınız zaman bir insan bile böyle bir sistem kurabilirken, yani 7 yıldızlı, 8 yıldızlı kendine göre, tabii daha çok bunlar dünyalıklar ama yani benzetmek için söylüyorum. Cenab-ı Allah'ın sisteminde toprağın altına gireceksiniz ve yok olup gideceksiniz. Kemikleriniz, etleriniz toz olacak. Sonra nedir o? Bir ota geçecek. Ottan inek yiyecek. İnekten gübre olacak. Allah insana bir eşref-i mahluk olarak bu özelliği, yani bu şekildeki dönüşümü vermemişken siz, çok özür dilerim, bir ineğin çıkardığı tezek muhabbetine kadar aşağılık bir şekilde bunu getireceksiniz. O zaman yani şeyin dediği gibi, bir imamla temelin fıkrada kapışması gibi, imam temel imama kızıyor. Ondan sonra diyor ki, ya imam diyor, sana ne olacağını söyleyeyim mi diyor falan, kızmış. Bir yerden acısını çıkaracak ondan. Aslında işin başı şöyle birazcık da. İmam Temel'e diyor ki, bak Temel diyor, yani biraz küçük görmek için. Sen diyor şimdi öldün. Kemiklerin, etlerin çürüdü. Geldi mezarlığından inek yedi. Ondan sonra defi haceti terbiyesiyle Osmanlı'da hacetini yaptı. O zaman ben ne diyeceğim biliyor musun? Eydi Temel, neydin ne oldun? Yani onu ileride böyle bir tezek gibi bir adam olacaksın. Öldün ya da perişan oldun, gittin, kızmış ona, bir cevap veriyor ona yani. Ne hale geldin derken Temel de anlıyor tabii ne demek istediğini. Ben de sana söyleyeyim hoca ne olduğunu, ne olacağını diyor. Söyle diyor. Sen şimdi öldün. Mezara girdin. Kemiklerin yok oldu gitti. Etin toprağa karıştı. İnek geldi otundan yedi. Sonra defi hacetini çıkarttı. O zaman da ben diyeceğim ki diyor, eydi imam, neydin ne oldun hiç değişmemişsin. Yani lafı koyacak ya, neydin ne oldun hiç değişmemişsin. Yani buradaki imam değil. Buradaki mazrufa dikkat çekin. Yani diyor ki bu kafa, agnostik kafa, yani neydin ne oldun tezeye geçtin. Toprağa karıştın. Ondan sonra ot oldun. Ondan sonra hayvan oldun. Bazıları bunu kabul etmiyor. Yani bazıları biraz daha, ya burası biraz fazla mı acaba, haksızlık yaptık kendimize. İnsandan insana geçtiklerini, yani nebatata değil, hayvanata değil. Biliyorsunuz nebatatın en yakın olduğu hayvanata yakın türler vardır. Bunlardan bir tanesini mantarlar olarak söylerler. Mantar bitki ile hayvan arası olarak geçer. Hatta bu denizlerde de bir takım hayvanlar vardır. Dikkat edersiniz böyle ot gibi durur, hortum gibi. Bir anda bakarsınız ki canlanır, balığı falan sindire sindire yerler. Yani dersin ki ot mu hayvan mı? Cenab-ı Allah böyle türevler yaratmıştır. Hayvana en yakın, insana en yakın türevler vardır. Hayvanlar vardır insana. Ama bu nedir o? Evrim teorisindeki gibi bir sapıklık gibi, yani insan maymundan geliyor hayvana geçiyor değil. Yakın türler vardır birbirine, yani sınırda türler vardır. Ve Cenab-ı Allah ve Resulullah bunları çok değerli bir şekilde izah ediyor. Şeytani kurgularla bunları izah etme, boş izah etme bir modası türedi. Hani diyor ya ki kitap yüklenmiş eşekler moduyla bir takım bilgiler aktararak, o yüzden diyorum ki bilgi çok aktarılabilir. Her türlü bilgi verebilirsiniz. Piramitlerden bahsederken uzunlukları, çapları bilmem ne. Ya hikmeti ne yani? Mühendislik bilgilerini aktarıyorsun ama bu işin hikmeti ne? Göbekli Tepe'de şu olmuş, bu olmuş, bilmem ne olmuş, gizem ayakları. Hikmeti ne? Ne? İnsanlık tarihine ne vermiş? Ne olmuş? Gizem bilimcilik oynayarak sapsaman, şap şeker, hınzır karıştırıyorsun. Başka bir şey yok. Oysa birinin söylediği gibi bir düşünürün. Aşk aslında çok basitti. İnsanlar onu karıştırdı. Yani nedir bu? Cenab-ı Allah yaratılışı Adem'le, Nizam-ı Alemin, kainatın nasıl kurulduğunu peygamberlerle, Hazreti Adem'le Kur'an-ı Kerim'de biraz tefsirlerle, peygamber hadisleriyle, kıssayla arı bir bellek, açık bir idrakla çok rahat anlıyorsunuz.
Everest'ten nasıl geldiğimizi, Allah'a söz verdiğimizi, ruhların bir kısmının anında biat ettiğini, o biat eden ruhların ilk biat edenlerin ve hızlı şekilde şu anda bana ışığın gelmesi gibi hızlı gelenlerin peygamber ruhları, arkasından gelecek olan da rehber ruhlar, yani velayetler, evliyalar, arkasından da en son ayette geçtiği gibi isteyerek veya istemeyerek gelen kısmında da istemeyerek gelenlerin de dünyada bir takım şaki ruhların, yani şakileşen, eşyalaşan insanların olacağını Cenab-ı Allah ezel ilminde biliyor. Hayat ağacına geliyorlar. Hayat ağaçlarında gün gün, saat saat ne zaman bedene girecekleri Cenab-ı Allah tarafından hayatına saat saat, salise saat takdir ediliyor. Ve o melek anne karnında belli bir aydan sonra 3 ay küsürü vardır onun. O ruh anne karnında indikten sonra sayaç çalışmaya başlıyor. Şimdi biz aslında yeryüzünde bedenimiz yaşlanırken ruhumuzu tekamül ettirmekle görevliyiz. Çünkü ruh Allah'ın sırrıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah iki sırra çok ehemmiyet veriyor ve peygamberlere dahi çok az verildiğini. Ama bunu iyi anladığınızda Cenab-ı Allah'la bir yakınlık kurarsınız ve bu yakınlık, hani büyüklerin dediği ilmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin, aynısı gibi, ve bu da zeka türlerini, yani akıl türlerini ortaya çıkarır hakikatte. Cismani akıl, kalbi akıl, ruhi akıl, külli akıl. Cenab-ı Mevla artık tedrisini sizin kendi üzerine almıştır, sizi sevmiştir ve siz bir takım vesilelerle, bakın illa bir insan olmayabilir. Rabbim bazen kendi direkt Rabbi kudretinden terbiye eder. Oraya peygamberinin tasarrufunu kurar. Oraya Allah dostlarının tasarrufunu kurar. Yolda, izde, her türlü keyfiyetle sizi donatır. İnce, uzun ince bir yol dediği Yunus Emre'nin budur zaten. Dağda, bayırda, taşta konuşursun. İçsel konuşursun. Ayağın burkulur, kızmazsın. Anlarsın ki bir uyarı geliyor. Paran olur, olmaz. Paran olur, aç kalırsın. Anlarsın ki bir riyazetten geçmen lazım. Param var, niye aç kalıyorum ya? Dediğin an havlu atarsın. Hikmeti, o yüzden sohbette diyorum ki hikmeti anlayabilmek lazım. Bilgi edinirsin. Ama sana gelen o bilgiyi Rahmani taraftan görmeye açıyı yakaladığın an Cenab-ı Allah'ın ikinci göz, yani spiritüel kualiteye, ruhi zekayla bağlantıyı kullandığın an işin hikmetini görmeye başlarsın. Bu akılla ruh da bir arada yükselir. Aklımızın yükselebilmesi için ruhumuzun da tekamül, modifiye olması lazım. Yani bir bilgisayar aldınız, belli bir programları var ama bir bakıyorsunuz ki nedir o? Her işi yapamıyor. Bir süre sonra sürekli onu formatlıyorsunuz. Yeni bir yazılım çıkmış, formatlıyorsunuz. Değil mi? İşte Cenab-ı Allah da ruhu formatlar. Değişik meleke, kudret ve kuvvetlerle ruhunuz parlamaya başlar. Bir ampul gibi düşünün. 60 dereceyle, 60 wattla gidiyorsunuz. Bir anda bir bakıyorsunuz ki 120 olmuşsunuz, daha çok aydınlatıyorsunuz. 240 olmuşsunuz, daha çok aydınlatıyorsunuz. Ama bu akılla ruh beraber gitmezse sigortalar atar. Bazı insanların meczuplaşması veya tekamül edeyim derken şirazeden çıkması, ağır gelmesinin sebebi ruhlarıyla akıllarını beraber getiremiyorlar. Yani iki kanatlı kuş, bir kanat aşağıda, bir kanat yukarıda oldu mu bu ne yapıyor? Tepetaklak olmaya çalışıyor. Uçağı da bu şekilde uçuramazsınız. Ruhunuzun tekamülüyle aklınızın tekamülünün beraber gitmesi lazım. Ve burada irşad ediciler, yani buranın eğitmenlerin de ahir zaman eğitmenleri gibi çok tehlikeli olmaması lazım. Dünya imtihanında ve hayatında insanları böyle, bunların yüzlerce, binlercesi bana biat edecek, yüzlerce etrafımda insan olarak olacak şeklinde, yani bugünkü tabirle popülist yaklaşımlarla giderseniz
Allah'a büyük hesap veremezsiniz ve birçok cemaatin, tarikatın yozmaçlamasının temel sebebi de bu oldu. Benim çok takipçim var, benim çok peşimde giden var. Tabi bunun içerisine her türlü kafa, zihniyet girince de iş sirayeden, hizmetten çıkıyor. Başka yerlere kayıyor. Zaten o yüzden de buralarda vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman ehli tarik, sünnete uygun gidenleri uyararak bir takım manen eserler de yazılıyor. Müftahül kulüp, kalplerin anahtarı gibi. Yahya Efendi Hazretleri'nin son post nişinlerindendir zaten Şemseddin Nuri Hazretleri. Orada da zaten gerçek eğitmenlerin, hak yolunda gidenlerin meziyetlerini, sıfatlarını anlatıyor. Resulullah'ın edebiyle onları buradan tanırsınız diyor. Cismani akılla cismani ruh, revani akılla nurani yok. Artık akıl parlıyor, nuranileşmeye başlıyor. Nurani akıl. Sultani akılla sultani güç, ruh. Külli akılla külli ruh bir araya gelmezse diğer aşağıda, diğer yukarıda bu tekamül, olgunlaşma yaşanmaz. Tabii ki bu arada nefsin 7 ve 8 katlarında da mutmainenin üstüne, raziyelerin üstüne çıkmanız lazım. Özellikle mutmainenin üstüne çıkmanız lazım. Ahir zamanda Cenab-ı Allah sevdiği ve seçtiği kullara bu hasleti takdirinden verir. Layık olduğumuzdan değil. Tabii ki biraz gayret. Hani çok güzel bir söz vardır. O aranmakla bulunmaz, arayanlar bulunanlardır. Kudret-i ilahi onu, gönlünü yerleşir ve kendini buldurur. Cemal cemale. O tasavvufta her zaman söylüyorum ya, 2 tane vav birbirine bakmasının sırrı odur. Alemlerin Rabbi müessir tek ve bir Rabbin ve yarattığını şerefle karşısına alır. Bir annenin yavrusunu karşısına alması gibi. Cenab-ı Allah'tan da tevazuyu öğreniyoruz. Cenab-ı Allah'tan da yerine göre düşmanlarına karşı kibriyayı öğreniyoruz. Nerede büyüklük yapacağımızı, alttan almayacağımızı, nerede tevazu yapacağımızı Cenab-ı Allah zaten Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyerek bunu söylemeye çalışıyor. Herkese sövene dilsiz, dövene dilsiz diyenler şeytana karşı yamulanlardır. Böyle bir şey yok. Allah'ın hoşnutluğu, rızası olduğu yerde hoşnutluğunuzu, rızanızı tutabilirsiniz. Diğer kısmı sabırdır, tahammüldür, beklemedir. Allah'ın hoşnutluğunun olmadığı yerde nerede cihat edeceğinizi sözlü, fiili, ticari Cenab-ı Allah size metodolojik olarak vermiştir. O şeytana biat eden, saygı duyuyorum ona, saygı duyamazsın. Belki tahammül edebilirsin. Allah'ın saygı duymadığı hiçbir şey tahammül edemezsin. Bunlar kelime oyunlarıdır. Demagojidir bunlar. Ama kaba bir üslupla değil. Sanki bir aikido yapar gibi kendi enerjisiyle onu kendi bataklığına düşüreceksin veya çelişkisine düşüreceksin. O yüzden ahir zamanda medenileri galebe ikna iledir deyip Hazreti Ali Efendimizin ilmin şehrinin kapısı, yani Resulullah şehri ilimdir, kapısı Hazreti Ali. O yüzden bu zamanımıza binaen en büyük cihatın sözle, kelamla, ilimle, kalemle olduğunu ifade için kalem elmas bir kılıçtır demesinin sebebi budur. Biliyorsunuz elmas hem sağlamlık açısından çok değerli bir madendir, hem de kıymeti harbiyesi olarak. Şimdi ruh tekamül ettikçe, Cenab-ı Allah tarafından parlatıkça akıl da parlatılır. Ve bir takım buluşlar, hikmetler, yenilikler, ticari alanda, teknolojik alanda, askeri alanda bu parlamış zekalarla, ruhi zekalarla gelir. Çünkü mülhime, ilham melekleri onlara bir takım bilgiler taşır. Bazen hani örnek veriyorum. Yanınızdaki şerareler, yani ruhunuza
yanında olan kuvvet ve kudretlerle bazen beraber çalışır, hisseder, çağırdığınızda gelirler. Kendi ruhaniyetinizle yüzleşebilirsiniz. Bu enerji, bu şerare eskilerin tabiriyle buradan akmaya başlar. Üzerinizden akmaya başlar. Bu bir anda bir şifa enerjisi de olabilir. Bir habis enerjiyi boynundan yakalayıp veya ellerinizi aksesuar diyorlar da aslında bunu anlatmaya çalışıyorlar. Theta Healing dedikleri aslında bunu anlatmaya çalışıyorlar. Bir takım teknik isimler kurarak yapıyorlar ama burada bu işleri uygulayan insanların Allah'ın izniyle mümkün olduğunca insanların en değerli, en ilimli, en güvenilir olmaları lazım. Yoksa bu insanlar yanlarındaki kötü enerjiyi size şeytani o enerji olarak aktarabilirler. Elindeki parmak uçlarından gelen bu enerji eğer şeytanlarla irtibatı varsa yani Celal'den gelen verir, tedavisinde yanlış bir enerjiyle size kodlar veya diyelim sizin yanınızdaki enerji alanınızı daha yani bunların rahmani mi şeytani olduğunu bilmeden çağrında, kullanılandığında sizinle onun arasında bir irtibat kurar. O sefer size yapıştırdığı için, arkadaşlık yaptığı için o sefer siz bu muzdarip olduğunuz enerjilerle daha fazla irtibat kurduğu için bir zarar görebilirsiniz. Bunun mutlaka bu dönemlerde bir moda gibi değil, bunun rahmani kaynaklarla ve metodolojilerle yapılması lazım. Her zaman söylüyorum, fizik, metafiziğe yetişiyorum. Fakat parapsikolojik güvenlik alanınızda tuttuğunuz enerji alanınızın, ruhunuzun, spirit gücünüzün veya Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği gibi Cenab-ı Allah onları önlerden ve arkadan koruyucular nasip eder değil mi? Koruyucularınızla irtibat kuruyorsanız bu meleklerle melekuti hafaza melekleri ise çok şükür sorun yok. Parapsikolojik güvenlik, ruhi tekamül, işte isimlerine koyduğum cismani akıldan çıkıp revani dedikleri nurani akla gelip arkasından sultani akla gelip yani bir yandan da ruhi olarak sultani güce erişip bir yandan da küllü akla karışmak. Tabii ki tepedeki en zorudur. Her peygambere bile verilmemiş. Her veliye bile verilmez. Çok seçkindir. Onun ayetteki sırrı onlar Allah'ın kudretiyle yürürler, görürler, işitirler sırrıdır. O ayet onları temsil eder. Cenab-ı Allah onların kalplerini, gözlerini nedir o? Kendi kudretiyle, temasıyla çalıştırır ve yeryüzüne de zaten onları ıslah ediciler olarak gönderdiği için peygamberler ve artı silsile onlara muslihler, ıslah ediciler denir. Yani yeryüzünü ıslah eder. Fitneyi kesiciler. Allah izin verdiği kadar. Ama insanlık azdığında veya nedir o şirazeden çıktığında bu insanların da kıymeti harbiyesi bilinmediğinde küstüklerinde ki mümkün olunca bunlar küsmezler. Çünkü Cenab-ı Allah'ın verdiği vazifede sürekli olarak Yunus peygamber gibi orayı küsüp terk ettiklerinde cezalandıracaklarını bilirler. Bir peygamber bile cezalandırılıyor. Sen bizden emir aldın da mı orayı terk ettin? Çünkü bunalıyor. Yapıyor, uyarıyor ama sürekli taciz. Ve Yunus balığın kıssasıyla Cenab-ı Allah şunu söylüyor. Bir balık bile orada Cenab-ı Allah'ın kudretiyle bugünkü denizaltıların da çıkış, akıl, mantık şeyidir o. Sistemidir. Oradan balığın içinde hayatta kalıyor, solunumunu yapıyor ve kıyıya bırakılıyor. Yeryüzündeki şeytanlar da olsun, rahmaniler de olsun Allah'ın hayvanlardan nebattaki özelliklerini incelediklerinde, gözlemlediklerinde teknolojiye kazandırıyorlar. Bir helikopter böceği gibi helikopterin dizaynını düşünün. Kuşlar gibi, planörler gibi kuşların, martıların dizaynını düşünün. Ebabil kuşları gibi son derece donanımlı savaş uçakçılarını, heronları düşünün. Değil mi?
Aslında biz Cenab-ı Allah'ın kudretini taklit etmeye çalışıyoruz. İzin verdiği sürece. Ama aslında diyor bir sineğin kanadını bile yapamıyorsunuz. Yani o donanımda, o incelikte, hassaslıkta, kıvraklıkta. Sineği incelediğimizde bunun sinir sistemi, kaç tane gözü olduğu, algı sistemi, yılanın görmediği halde insanları sesinden tanıması, insanı hayrete veren binlerce, milyonlarca özellik taşa, ota, hayvanatta var. Onu bir makinelaştırdığınızda, ufak bir şey yaptığınızda bile kendinizi tebrik ediyorsunuz. Neler yaptık diye. Ama bakıyorsunuz ki bir hayvanatta, aciz gördüğünüz bir hayvanatta bile bunların hepsi var. Bir beyin nöronlarının bile bir bilgiye eriştiğinde buradaki bilgiyi şu anda benim yaptığım gibi, yani aklıma gelen, söz lisanıma gelen hard diskteki arşivdeki bilgiyi bulup onu kompoze ederken milyonlarca iş yapması bile müthiş bir dizayn. Şu anda size sohbet ederken beynimde yüzlerce arşiv açılıyor, dosya açılıyor şu anda, bilgi açılıyor. Ve onu nöron buluyor, onunla irtibat kurduruyor. Kelimullah olarak, yani Allah'ın kelimeleri olarak dizayn çıkıyor. Rabbim kifayet ettiği sürece ve bunu aktarmaya çalışıyorum. Şu anda beyin nöronlarım o kadar hızlı çalışıyor ki her insan gibi binlerce bir kelimeyi alıp binlerce bilgiyle bütünleştirmeye çalışıyor ve hangisiyle bütünleştireceğini de bir de o anda karar veriyor. Burası anlaşılır mı? Burası ağır mı kaçar? Burası söyleyeyim mi? Buna karar veriyor ve bu kadar bilgiyle irtibat kurup ve aktarıyor. Bu kadar mükemmel bir dizayn Cenab-ı Mevla'nın ruh dediğimiz, ruhun tekamülü dediğimiz, akıl dediğimiz, aklın tekamülü dediğimiz konuyu iyi anlayıştığımızda müthiş bir hayrete Cenab-ı Allah'ın sevgi ve saygısına getirir insanı. Kütüphane dolusu bilgiyi okuyabiliriz. Taşınabilir, veri gelebilir. Bunu ayıklayamıyorsanız, bunu ayıklayacak bir şirazeniz yoksa, türevlerde, ayrıntılarda boğuluyorsanız, işin hikmetini kavrayamıyorsanız, maalesef Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi kitap yüklü eşekten başka bir şeye gidemiyorsunuz. Çok biliyor ayağıyla her gün bir kitabı özetleyebilirsiniz, bir bilgiyi özetleyebilirsiniz ama bu eşittir neye yarıyor ve bize neyi aktarıyor, anlatıyor, bunun içinden neyi çıkarmamız lazım demeye getiremedikten sonra bu boşluğu da eğer şeytan değişik kurgularla, sınırsız kurgularla da size yaptırmaya başlarsa geçmiş olsun. İşte reenkarnasyoncu kafa, tenasühçü kafa böyle olur. Çünkü nizam yok. Çok şükür Allah'a öldükten sonra bize bile toprakta bırakmayan, çürüyüp gitmemize müsaade etmeyen, o temelin fıkrasındaki gibi ineğin veya koyunun, herhangi bir hayvanatın defi, haceti yapmayan, o dönüşümü şerefli insana göre tanzim eden, o kudret-i ilahi deryasından veren ruha bunu anlatan, aktaran ve aklı da tekamül ettiği zaman bu ruhla birlikte konuyu kavratan Rabbimize şükürler olsun. Ve bir süre sonra bu tekamül ettiğince alemler de size gezdirilmeye başlanır gücünüz nispetince. Uzay alemi gezersiniz. Nebulaları gezersiniz. Bazı yerlerden görürsünüz ve velilik miracı dediğimiz, Allah'a dostluk miracı dediğimiz miraçlara da Cenab-ı Allah nasip eder. İşte simsiyah la dediğimiz şu mekanda, yani üzerimizdeki gibi simsiyah la dediğimiz mekanda Cenab-ı Allah kudretiyle sizi teşrif ettirir. Çünkü siz onun yeryüzündeki halifesiniz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği her nimetin nüvesini size lütfeder. Ama sen hala ineğin defi hacetinden dönüşüme girmiş bir kafaysan, şerefini bilmiyorsan, senin de demek ki değerin budur. Ve bu konu bağlamında her zaman hatırlattığım bir şey vardır. Genç yaşımızda bize Cenab-ı Allah ikram edip divan edebiyatında bile
bu değerli analizleri, fikirleri yapmış, kendine Fuzuli demiş, o değerli insanların şiirindeki Kur'an'ın aslında şerhleri yapılmışı nasip eden Allah'a şükürler olsun ki orada genç kelimesinin hazine, ihtiyar kelimesinin düşünen, fikreden insanlar olduğuna, dünyanın ednadan gelen alçak bir yer olduğuna ve alçakların ve feleklerin altında olmasıyla bir imtihan yeri olacağına, bir müminin bir kalbi bile etmediğine ama tarlamızın, ekimimizin, karnımızın buradan gireceğimizi öğreten Rabbime şükürler olsun ki sizi her vesileyle insanların içinde her zaman söylüyorum ayakkabılıklarda bile gelen kitaplarla veya ibret gözünüzün açılmasıyla veya nazarına Cenab-ı Allah'ın nazarına düşürdüğü bir Allah dostuyla size nazar ederek gönlünüze bir takım formatlar ve yazıları aktararak tedris etmesine şükürler olsun diyerek. Yani yeryüzü boş bırakılmıyor. Arayanı her türlü buluyorlar. Buradan gerisi Cenab-ı Allah'a dua edip verdiği ikramın ve ihsana eksiğimize rağmen ikram ettiği halde bizi o lütfuyla ve merhametiyle vermeye devam etmesini dilemek ve nankör olmamak. Bu imtihanlar, bu sohbetin konusu imtihanlar da o dereceler arttığında ruhi zekayla, yani akıl deyin, zeka değil, ruhi akılla, zeka hayvanda bile var. Akılla, çünkü Kur'an akıl sahiplerinin tarifini yapıyor. Diğerlerine zeka diyor. O tilkide de var, yılanda da var. Kendine göre taktik yapıyor. Akıl Allah'ın yaratma sıfatlarıyla hayatı algılayabilmiş, idrakı açılmış olanlar için kullanılıyor. Kur'an'da akılın tarifi bu şekilde yapıyor. Yani fizikten 10 aldım, bilmem neden 20 aldım, 3 yabancı dil biliyorum mevzusuyla değil. Bunu nereye bağlıyorsun? Programa girmeden evvel de Cenab-ı Allah bu yıllar evvel baktığımız meallere bakıyoruz. Allah diyor pek çok peygamberi kavimlerinin dilleriyle gönderdi. Bütün diller Allah'ındır. Ne konuşursan konuş. Sana o dil kelimelere nüfuz ettirme, beynindeki bir dil oluşturma kudretini veren Allah zaten. Ve pek çok peygamberi dilleriyle diyor gönderdi. Hala bugün işte yok işte biz işte Türkçe mi namaz kılalım bilmem ne mi? Yani Türk'ten daha Türk müsün ya? Cenab-ı Allah nasıl kudreti ilahide bir insanlar öyle veya böyle bir evrensel dili varsa bu yarın Türkçe olacaktır bilmem ne. Cenab-ı Allah'ın kudreti ilahiyesinde bu ibadet dili olarak söylediği ve anlamını da bilin dilin üzerine tartışmaya gerek yok ki boş boş. Yabancı dili öğrenirsen ister istemez nedir? İngilizce öğreniyorsun. Öyle böyle diyorsun. Metazör olsun, keyif olsun. Bir yabancı dil oldu. Ortak anlaşıyoruz. Kazakistan'a da gidiyorsun. Aynı dili konuşuyorsun. İçine de gidiyorsun. Bilmem neye de gidiyorsun. Hayat hikmetiyle gör. Demek ki öyle bir ortak bir anlaşma dili oluşmuş. Bir anlaşma dili aramıyor muyduk? Yarın bu Türkçe olur, yarın Arapça olur, yarın Çince olur. Önemli değil. Bütün diller Allah'ındır. Yeter ki sen o dilde Cenab-ı Mevla'nın dediği nizamda bir hayat tarzı kur. Biz nizama adanmış bir hayat tarzı kurmak için yeryüzüne geçirildik. Bu yüzden devletler kuruyoruz. Binlerce yılın, on binlerce yılın bir organizasyonu var. Arşivi var, birikimi var. Devlet de baht, zenginlik, gelecek, güven demektir. Kelime manası da budur. Ama bu vasfı taşıyan insanlardan kurulduğu zaman bu devlet olur ve buna ilahi kaynaklarda kutsal devlet derler. Bugün nasıl kutsal eşyaları arayıp kut çekmeye çalışıyorsak üzerimize, yani o Siyonist, paganist, agnostik akıl gibi değil. Süleyman'ın gücü yüzüğündeydi. O yüzüğü kim tasarladı? Kim yaptı? Kim o kudreti verdi? Çat. Bütün iş sanki yüzükte. Musa'nın asası, tabutu, sekine, Yusuf'un gömleği, Salih'in devesi, hakeza Hazreti Davud'un kılıcı, hakeza Hazreti Ali'nin zülfikarı, hakeza Ashab-ı Kehf'in kıtmiri, hakeza.
Eserde kudret yok ki. Eseri yapanda müessirde kudret var. Bak. Bir hattatı var. Bak. Bir yazarı var. Bir şairi var. Şimdi sohbetlerde özellikle bu şekilde çoğu zaman bir konu belirleyerek giriyoruz ama Rabbim dediğim gibi orada nöronlar arasında ne oluyor? Konu nereye gidiyor? Gitmesi istediğimiz şey bir hikmet deryası olsun diye çekiliyoruz. Yoksa zamanla yani o celali akımın yani Cenab-ı Allah'ın sıfatını kullanarak insanlara şeytanlık yapan akılların da satanist kuşatma ki ahir zamanda budur. Savaşlarının tepesindeki kafa budur. Satan iblis demektir. Çok güzel satar, kullanır satar, kullanır satar. Kimseye vefası yoktur. Ona da Allah izniyle gireceğiz, anlatacağız. Biliyorum bir hikmet deryası programı olacak inşallah. Son işgalle Yecüc ve Mecüc'leşen anarşi toplamlarının dişil erkel yönleriyle, insi cinni yönleriyle, mugarrepleşen mukarrebun kısmı ayrıdır Allah'a yaklaşanlar. Bir de mugarreple garaipleşler kısmıyla. Allah'ın izniyle başlık yüzlerce dosya var Allah'ın izniyle. Ve hep notlar vardır burada başlıklar. Tapınak kanunlarıyla bu kafanın nasıl histerik, isterik, hedonist, zevkçi ve akıl tutulması yaşayıp kendi doktrinlerini, şeytani doktrinlerine babakama, yebomat, kebomat, sanhedrin denen gizli bilgilerle bir küçük çocuktan başlayıp bir eşyayı kimin elinden tutup koparacağına kadar yazılmış gizli maddelere kadar işleyeceğiz Allah kısmederse. Yani hep dediğimiz Hakan Hocam lütfen programlarda anlatıyorsunuz. Bazen konuklu, bazen solo. İşte ya da Instagram'larda. Ama hani bir de bir solo, birebir gözümüzün içine bakarak o haleti ruhiyi inşallah yakalayarak inşallah Rabbimin vermiş olduğu bir samimiyetle, içtenlikle ve gündemin peşine de çok takılmayarak ama gündem mevzularında hikmetle analiz ederek Rabbimin ihsan ettiği sürece şahsımıza münhasır o hazır kıta akademi kalplere veren bir bilgidir o isimde. O şekilde inşallah çekimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Konuyu şurada yavaş yavaş birazcık daha toplayarak gidiyoruz. Hatta bunlardan size metafizik kaynaklarda dedim ya ki 16-17 tane temel konu vardır. Bir hatırlatayım gireceğimiz konularda. Bunları da hikmetle açacağız. Burada bir takım görüntüler, hatıratlar, derlemeler var sınır dışı. Bazen kötü bir şey dediğimizde ki hikmetli yerini göreceğiz onu. Dağdan inen bir kurdun nasıl insanlara yol gösterdiğini, Türklerde niye o zaman kurtun bir totem değil de yol gösterici olduğunu, hikmetini bilmezsen bir kafa onu totem yapar. Birilerinin Annunakiler geldi bizi dizayn etti gidiyor dedikleri gibi. Ama müessiri tanırsan o kurdun orada kurt donuna girmiş. Don derken bugünkü Türkçe'de konuştuğumuz gibi bir ters bozulmuş kelime vardır biliyorsunuz. Aptal gibi. Daha ağırları var. Dövmeyeceğim, sövmek gibi zannediyor. Aslıyla söylüyorum elbiseye geçmek. Kudretin elbiseye geçmesi. Kudreti ilahinin yardımın elbiseye geçmesi gibi özellikleri anlatacağız. Yani önce birazcık o alemi edeple anlatacağız. Heyüleye sokmadan. Cinler ile kurulan iletişim bitimleri, ters ayak olayları, keçi, oğlak, tavşan şeklinde görünmeleri, ufak tefek adamlar, evlilikler, besmelesiz kullanılan eşyalar. Yani ne var hocam işte çıkarttım attım. Bilmem ne. Sen o eşyayı besmelesiz oraya koyarsan onu kullanıyorlar. Hayatın fizik ve metafizik yönünü öğrendikçe Cenab-ı Allah'tan da kudretini gördükçe denizini iki deniz birleşmez dediği gibi tatlı ve tuzlu gibi bir paranormal denizle bir ruhi denizin gördükçe hayretiniz, sevgin artacak. Ama burayı doldurmazsak onu diyorsunuz bu konuları anlatmazsanız burayı şap şapa sizin söylediğiniz diyor şap şeker hızır
karıştırıcılar, sapsaman karıştırıcılar dolduruyor. Demek ki bu cihat metodolojisini de edebiyle Rabbimin ihsan ettiği sürece doldurmamız gerekiyor. Çok şükür Allah'a sık hatırlatıyorum ama bir halk bilimci vasfından da kurtarıyoruz. Adam der ki ya sen elektronik mühendisisin, sen makine mühendisisin, sen matematikçi, niye girdin bu konuya? Belki adamların yeteneği vardır, var farklı alanlara giren. Onları böyle bir sorguluyorlar. Ya senin alanından ne alakası var? Uzmanlığa. Çok şükür Allah'a ki tedrisimiz başta yapıldığı için bu gireceğimiz alanları hem yaşadık çocuk yaşlardan beri, çünkü insan 7 yaşına kadar da Allah devam ettirirse o açıklık devam eder. Melekut alemi görür. Cenab-ı Allah'ın pek çok sırrına vakıf olur ki Yakaza Adamları kitabında inşallah bunları anlatıyoruz. Yani bunları bir meraklı derlemeci, meslekten derleyen birisi olarak değil. O yüzden pek çok hatırayı, rüya derseniz rüyayı, hızırî olay derseniz hıyari, hızırî, cinli olay derseniz cinli, al bastı, kara bastı. İşte yatırlar ve evliyalar ve şehitlerle kurulan iletişim biçimleri, nazar değmesi, sihir, büyü, ölülerle kurulan iletişim biçimleri, büyü ve diğer iletişim biçimleri ve fal ve falcılıkla yoluyla kurulan iletişim biçimleri, tam tanınamayan olağanüstü güçle kurulan iletişim biçimleri, modern kent yaşamı memoratları, ruh çağırma, evine ateşe veren bir varlık, Cevşen okuyunca nasıl kaçıyor, açılıp kapanan televizyon ve radyo, UFO'lar ve olaylarla ilgili memoratlar. Bu başlık altında yani ruhi dünyamız, psikoloji ve ruhi dünyamız ve 5 duyu ötemizin içerisindeki kalbi hissel vukuların da ötesindeki paranormal, normal ötesi alemimizdeki yolculuklarımızı, derlemelerimizi hikmetleriyle inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Konuyu biraz şöyle bağlayalım. Ruhi akılla, cismani, revani, nurani, sultani, külli akıl. Cenab-ı Allah artık şeker gibi karışmış, pek çok mevzuyu nefisten aşmış, Rabbinin kudretiyle hareket ediyor. Yani ayette dediği gibi siz sadece oku yayından çıkaran bir niyetsiniz. Onu hedefe bulduracak Rabbinizdir. O ok gibi sadece bir niyet. Oku tutuyorsunuz hedefe ama nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Niyetiniz 12. Allah'a güveniyorsunuz, teslim oluyorsunuz, donanımınızı artırmışsınız. Daha önce size anlattığım Pousta gibi uzun yıllar gözünüzü kırpmamayı, uzun yıllar parmağınızı oynatmamayı, uzun yıllar nefesinizi tutup titrememeyi öğrenmişsiniz. Yani çile, riyaziyat, halvet ve ondan sonra o ok sahibine yakışır gibi bırakıyorsunuz. Ve onun bir füze gibi, bir şahap gibi ve o hiç dümdüz giderken bir anda sörtüler çizen şahaplar gibi nereye gideceği, vuracağı, hangi gönüle düşeceği Hazreti İsa'nın dediği gibi, yani benim söylediklerim 4 yere düşer, taşa düşer çürür, suya düşer balık yer, havaya düşür kuş yer, toprağa düşer çimlenir, buğday verir, başak verir, ekmek olur. Öyle bir yürekle de çimlenir ki binlerce sene, yani kuşaktan kuşağa zeytin ağacı gibi binlerce yıl verir. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden, ağacından, gölgesinden herkes bir sülale boyu, bir ocak boyu, ocak layleler derler ya, ocak boyu rahmet bulur. İleriki programlarda da anlatacağım. Peki bu sohbeti verecek insanların veya anlatacak insanların da işte bir mecusi çadırına girmiş, gençliğinde tokat yemiş, yaşlılığında aynı tebliği anlattığında hüngür hüngür ağlayan o ak saçlı
insanın yıllar evvel ona tokat atan genç olduğunu, ama niye o gün tokat attığını, niye yıllar sonra ise titreyerek bana o yaşadığın Allah'ı anlat dediğinin hikmetini, sohbetlerini de inşallah yapacağız. Peygamberlerin, velilerin, rahmani yolda gidenlerin ise bunu nasıl rahmet enerjisi olarak, Cenab-ı Allah'tan gelen kudret enerjisi olarak kullandıklarını, istifa ettiklerini hem fizik alanda hem metafizik alanda anlamaya, idrak etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle inşallah değerli kardeşlerimi, bugünkü sohbetimizi burada bitiriyoruz. Dediğim gibi pek çok konu, başlık, stratejik derinlikte ele alacağız. Hani Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Bir gün niye 50.000 sene olarak geçiyor? Me'ariç suresinde sizi akan gemide taşıdık ayetiyle, akan gemiyle ne sırlar var maddi ve manevi alemde. Arşın 8 taşıyıcısı olur. Niye Selçuklu Yıldızı'nda 8 kullanıyoruz? Cennetin 8 kapısı mı? Arşın 8 taşıyıcısı. Nasıl görmüyoruz bunları? Aslında Kur'an sütunlar gibidir diyor. Gözlerinizi açsanız. Bir ağacın gövdesini görmediğinizi düşünün. Nasıl böyle kolları, budakları, değil mi? İşte o kökü görmüyorsunuz. Aslında arşın bir kökü var. Sütunları var. Aile bu hikmet yolculuklarına da inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Allah ruhumuzu kutsi ruhla kutsasın. Bu da şifreli olarak bitiriyorum. Çünkü bir topluluğa, bir insana, bir yere rahmet vereceği zaman oraya kutsal ruhu gönderir. Modifiye eder. Sırat-ı müstakimden ayrılmadan inşallah bir halk bilimi olarak bunları analiz etmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi pek çok eser, pek çok konu burada inşallah bizleri bekliyor. Selamlar, kalbi dualar, müşterek, en aziz dualarla Allah'a emanet ediyorum.